Herkese merhabalar efendim. Şimdi hızlı bir arabayla gidiyorsunuz. Tam yolda giderken aniden bir çocuk topun peşinde koştu ve siz arabanın durdurmak zorundasınız. Ne yaptınız? Bir taraftan frene bastınız, bir taraftan da el frenini çektiniz. Bir kazaya sebep olmamak için. Bu el freni dediğimiz şey kortizol. Yani hayat kurtaran bir şey. Diğer taraftan diyelim ki yine arabayla gidiyorsunuz ama el freniniz yarım bir şekilde çekilmiş durumda. Yani el freni çekik bir şekilde yolda ilerliyorsunuz. Bu hem arabanın motoruna, hem lastiğine, hem fren sistemine, yani arabanın bütün parçalarına zarar verir. İşte kortizol o el freni gibi düşünün. Aniden yükselmeleri hayat kurtarırken kronik olarak uzun süreli yüksek kalması insan vücuduyla ilgili birçok zarar verir. Bugün kortizol seviyesini ani yükselmeleriyle ilgili değil, kronik olarak yükselirse bunu nasıl düşürebiliriz? Bunun yöntemleri nedir? Onu konuşacağız. Onu konuşmadan önce bir sistemi hemen bir anlatayım size. Şimdi stres anında geldi. Çocuk yani biz araba sürerken çocuk aniden ne yaptı? Yola zıpladı. Stres oldu. Hemen yani şu söylediğim şeyler milisaniyeler içerisinde olur. Hemen beynimizde hipotalamusta kortikotropin salıcı hormon salgılandı. Bu hipotalamus hipofize dedi ki ASTH salgıla. O da dedi ki böbrek üstü besine kortizol salgıla. Bunların hepsi bir sistemli bir şekilde yaptı. Milisaniyeler içerisinde kortizol salınımımız arttı. Biz de tüm dikkatimizi olaya odaklandık ve kazadan kurtardık. Sistem genel anlamda böyle. Ama kronik olarak diyelim ki o el freni yarım çekili sürekli kaldığında kan şekerimiz sürekli yüksek seviyede bulunur. Bağışıklığımız düşer. Yani gelen virüs, giden bakteri sürekli bizi hasta eder. Yani kronik kortizolüm yüksekse benim kronik olarak bu bende çok bağışıklık sistemini baskılayacağı için birçok hastalığa yol açar. Çok sık hastalanıyorsanız belki de bunu da bir düşünmeniz lazım. Yine hafıza ile ilgili birazdan göreceğiz. Birçok bozukluk oluşturur. Anksiyete, sürekli bir anksiyete ortamı sağlamış olur. Kortizol ile ilgili özellikle beyindeki etkilerini şöyle kısaca bir değinmek istiyorum. Çünkü beyinde çok fazla etkisi var. Bir kere beyninizin boyutunu, yapısını, işlevini değiştiren bir faktör kortizolün yüksek olması. Beyin hücrelerini küçültür ve öldürür. Beynin erken yaşlanmasına neden olur. Hafıza kaybına ve konsantrasyon eksikliğine sebep olur. Yeni beyin hücreleri oluşturma, yani beyin plastisitesini azaltır ve beyindeki enflamasyonu artırır. Diğer taraftan kas iskelet sistemimizde kas zayıflığı yapar bizde bu durum. Metabolik olarak kilo alımı yapar. İnsülin direnci oluşturur. Kilo alırsınız. İnsülin direnci oluşur. Bağışıklık, dediğim gibi bağışıklık sisteminiz, özellikle T hücrelerinizle ilgili büyük bir sorun oluşur. Her gelen virüsüzde hastalık yapıcı etkisi yapar. Deri, saç ve tırnaklarda mesela akne rozesea olur cildinizde. Cildinizde yine çatlaklar oluşturabilir. Erkeklerde azalmış libido, yani üreme sistemine kadar etki eder. Azalmış testosteron seviyeleri yapar. Kadınlarda düzensiz adet döngüsü oluşturur. Doğurganlığı azaltır. Böbrek sisteminde sıvı tutulmasını sağlar. Tansiyon, yani hipertansiyona da yol açar. Endokrin sistemde böbrek üstü zamanla tükenebilir ve temel hormonlarda yetersiz salınım olur. Yani vücudumuzu baştan aşağı etkileyen bir hormon. O yüzden bu sistemlerle ilgili önlem almak için bu kortizolu nasıl düşürebiliriz? Onunla ilgili genel anlamda kanıtlanmış, kanıta dayalı önlemlerden bahsedeceğiz. Birincisi bitter çikolata. Bu bitter çikolata antioksidanlardan zengin, kortizolü azaltma yeteneğine sahip. Hem de beyninizin büyüme hormonu olan BDNF'yi artırarak beyninizi kortizolün etkilerinden de koruyabilir. Bitter çikolata. Şuradan da hepsini şöyle yazayım, en son görülmüş olun. İkincisi çay. Hem yeşil çay hem de siyah çay. 6 haf, birincisi dedik ki bitter çikolata.
dark çikolata. İkincisi çay. Hem yeşil çay hem de siyah çay. 6 hafta boyunca günde 4 fincan siyah çay içen bireylerin kortizol seviyelerinde siyah çay içmeyenlere göre daha düşük bulunmuş. Bu söylediklerimin hepsi de zaten araştırmalarla sabit. Onun dışında fesleğen, bu da düşürüyor fesleğen. Dördüncüsü Raidioa. Bu da aslan kökü diye, pardon altın kök diye geçiyor. Bu bir işte takviye olarak da satılıyor. Yine zeytinyağı. Zeytinyağının içerisindeki oleuropen, bu yine kortizolün düşmesine yardımcı oluyor. Zeytinyağı da zaten her zaman sağlıklı olarak gündeme getiririz. Yine kurkumin, zerdeçalda olan kurkuminin de zerdeçal yiyerek, pardon yani o şeylerini, tozlarını bir şeylere katarak, içerek yine kortizol seviyenizi düşürebilirsiniz. Prebiyotik gıdalar, bunlardan hepsinden daha önce de bahsetmiştim. Prebiyotik gıdalar, kefir mesela, onlarla ilgili içebilirsiniz. Lahana turşusu, onunla ilgili bir araştırmada yakın zamanda birkaç gün önce yayınlandı. Onu da ayrı bir şekilde haber olarak size vereceğim. Yine kefir, turşu suyu, lahana turşu suyu ile ilgili de bir araştırma önümüzdeki günlerde hazırlıyorum, sunacağım. Diğer taraftan sınırlandırmanız gereken şey var. Birincisi alkol ve kafein. Bunları da sınırlandırmanız lazım. Bunları da sınırlandırmak kortizol seviyesinin düşmesine neden olur. Bir de yine bir takviye olarak alacağınız, kanıta dayalı olarak fosfatidilserin. Fosfatidil yazayım, fosfatidilserin. Bu da yine kortizolü azalttığı, yani dikkat ve hafızayı geliştirdiği, kortizolü azalttığı biliniyor. Minerallerden çinko, manezyum ve selenyum. Çinko, manezyum ve selenyum. Çinko, manezyum ve selenyumun da bunları kortizolü azalttığı gösterilmiş. Diğer taraftan bir de yaşam tarzımızla ilgili de tabii ki değişiklikler olabilir. Mesela farkındalık, işte nefes egzersizi gibi, meditasyon gibi, yoga gibi böyle kendinizle dinleyeceğiniz, kendinizin, bedeninizin, ruhunuzun farkında olabileceğiniz bu tür eylemlerin, hareketlerin de kortizolü azalttığı bilimsel çalışmalarca gösterilmiş. Farkındalık diyelim, 11 farkındalık. Başka ne var? Farkındalığın dışında gülmek, yani kahkaha atmak hatta. Kahkaha attığınızda, o kahkaha attığınızda birçok kas çalışıyor. O kaslar beyine sinyaller gönderiyor. Bunlar da yine kortizolü azaltıyor, baskılıyor. Gülmek de bu anlamda önemli. Gülmeyi ayrı bir maddede yine yazalım. Gülmek. Alta doğru indik, görüyor musunuz? Tam emin değilim. Gülmek. Onun dışında başka ne dedik? Son olarak bir şey daha söyleyelim. Hayvanlarla oynamak da mesela kortizol, yani dostlarla gidip muhabbet etmek, yani sosyal ilişkiler de kortizolü azaltan. Bazen gerçi sosyal arkadaşlarınızda problem varsa kortizolü artırır ama yani en azından sevdiğiniz insanlar, sevdiğiniz muhabbetler yapmakta kortizolü azaltır. Ama yine en önemlilerden bir tanesi benim yani 1 milyon 1 milyarlık hap dediğim egzersiz. Yani egzersizin de 13. numara olarak da onu yazarım. Egzersiz. Egzersizin de kortizol azalttığı gösterilmiş. Yalnız egzersizde şöyle bir durum var. Egzersizi çok fazla yaparsanız, yani her şeyin fazlası zararlı diyoruz ya, çok fazla egzersiz yaparsanız bunun da bu sefer kortizolü artırabileceğiyle ilgili bir öngörüler var. O yüzden düzenli egzersizde, düzenli egzersiz dediğimiz nedir? Haftalık 150 dakikalık normal sıradan egzersizler. Bunları yapabilirsiniz. 20-30 dakikada direnç egzersizi yaparsınız. Bu arada bir Instagram Reel'inde merdiven çıkın demiştim. Herkes merdiven çıkmaktan şikayetçi olmuş. Eklemlerimizde problem olur diyor. Ya eklemlerinizde bir hastalık varsa merdiven çıkamazsınız zaten. Ben çıkın desem de çıkamazsınız. Ama arkadaşlar biz
İki ayaklı, evrimsel olarak da evet bir yerlere yürümeye ve tırmanmaya elverişli bir haldeyiz. Yani oturmak, zaten çok fazla oturmak eklemlere zarar verir. Hareketin hiçbirisi çok fazla olmamak kaydıyla zarar vermez. Yürüyerek de çıkabilirsiniz. Kortizolü düşürüp kendimizi kontrol altına alıp el frenini yoldayken indirip stres anında çekmemiz lazım. Her zaman olduğu gibi sağlık zenginliktir. Sağlıcakla kalın.